Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır burma baklava tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. İşimize öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için toplamda 3 su bardağı kadar toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 2,5 su bardağı kadar su ilavesi yapalım. Ardından önce şekeri ve suyu güzelce karıştırıp ocağımızı yüksek ateşte açalım. Ta ki kaynamaya başlayana kadar bu şekilde devam edip ardından ocağımızı orta ayara getirerek en az 10-12 dakika daha kaynatalım. Bu aşamada yani kaynamaya başladıktan sonra üzerine bir dilim limon veya bir yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyelim ki kaynarken şerbetimiz şekerlenmesin. Ardından kıvamını kontrol etmeden kesinlikle ocağımızı kapatmıyoruz. Kontrol amaçlı kaşığı içerisine daldırıp kaşığımızı dik tutalım. Eğer damlalar yavaş akıyor ise ve de kaynar haliyle bile gerçekten şerbetimiz kıvamlı görünüyorsa artık hazır olmuş demektir. Hazır değilse ise mutlaka birkaç dakikada daha kaynatmayı ihmal etmeyiniz. Ardından ocağımızı kapatıp şerbetimizi soğuması için bir kenara alalım ve geçelim artık hamurumuzu hazırlamaya. Hamur için yine 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabına alıp üzerine bir çimdik tuz ekleyip ardından bir adet yumurta, yarım paket yani bir çay kaşığı kadar kabartma tozu, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı su ve son olarak bir yemek kaşığı kadar da sirke ilavesi yaparak kaşıkla hamurumuzu karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırıp ardından kaşığı çıkartarak elimizle toparlayalım. Leğenin içerisinde biraz toparladıktan sonra ben tezgahın üzerine aldım ve 5-6 dakikada o şekilde yoğurmaya devam ettim. Bu şekilde el açması tatlılarda olsun, böreklerde olsun tamamında hamurun kıvamı oldukça önemlidir. Ne kadar güzel yoğurursanız, kıvam aldırırsanız daha sonrasında da açarken o kadar kolaylık yaşarsınız. Hamurumuzu hazır ettikten sonra bir hamur kartı yardımıyla eşit boyutlarda keselim. Ortalama bir mandalina boyutunda bezeler hazırlayacağız. Ne küçük ne de büyük yapmamaya özen gösterirseniz çok daha güzel olur. Bezeleri hazırlarken ben un kullanmadım. Hamurumuz ele yapışmayan bir hamurdu ve kulak memesinden bir tık daha sert bir hamur oldu. Ne çok sert değil. Yani sert derken öyle gördüğünüz gibi sert değil hamur. Ama kulak memesine elinizi dokundurduğunuzda daha yumuşak ya hani onun bir tık daha serte gibi bir hamur oldu. Çok yumuşak yapmayın çünkü daha sonra dinlenirken de kendini birazcık salacaktır. Hamurlarımı yani bezelerimi hazır ettikten sonra bir tepsinin üzerine aldım ve üzerine bezle kapatıp 10-15 dakika bu şekilde dinlendiriyorum ki birazcık yumuşasınlar. Ardından üzerlerini açıyorum ve merdane ile biraz genişleteceğim. Bu aşamaların tamamında buğday nişastası kullandım. Eğer nişasta kullanmak istemezseniz unla da açabilirsiniz. Bu arada unu ne kadar kaliteli bir un kullanırsanız yani böreklik baklavalık un kullanırsanız daha sonrasında açması da bir o kadar kolay olur. Ben bu aşamada normal un kullandım. Yani böreklik un kullanmadım. Çok amaçlı un kullandım. Ama yine de kaliteli bir undu. O yüzden güzel açıldı. Yani dediğim gibi eğer çok daha pratik açmak isterseniz böreklik un tercih edebilirsiniz. Ardından merdane ile hamurları biraz genişletiyorum. Bir tanesini genişletip kenara aldıktan sonra tamamına da aynı işlemi uygulayıp aralarına nişasta serpiştirerek böyle bir tepsinin üzerine aldım. Üzerini kapatıyorum ve yarım saat kadar oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra tekrardan açmaya devam ediyorum. Bu işlem sayesinde hamurlarım daha da yumuşalıp kendini saldığı için çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Eğer daha yeni baklava açıyorsanız veya benim gibi zorlanmak istemiyorsanız bu işlemi mutlaka yapın derim. Ardından nişastayla açmaya devam ediyorum. Az önce de söylediğim gibi nişasta kullanmak istemeyenler un kullanabilirler. Bu arada nişastamız da mutlaka buğday nişastası olsun. Mısır nişastası hem çıtır olmasını
olmasını önlüyor. Hem de tadını ve kokusunu ağırlaştırıyor. O yüzden mutlaka buğday nişastası kullanmalıyız. Ardından hamurumuzu açabildiğimiz inceliğe kadar açmaya devam edelim. Bu arada baklava hamuru açarken dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bir tanesi çok hızlı açabilmektir. Yani çok yavaş davranmamak lazım. Çünkü nişasta kullandığımız için hamur oldukça hızlı bir şekilde kuruyabiliyor. Özen gösterirseniz çok daha güzel olur. Ardından üzerine bolca ceviz serpiştirdim. Önce üst kısmını içe doğru katlıyorum. Ardından yanlarını ve ucunu, yani her tarafını içe doğru katladıktan sonra üzerine çok ince bir oklava yerleştirip saracağım. Eğer bu şekilde oklavanız yok ise normal kullandığınız oklavayı sararak da hazırlayabilirsiniz. Aynı olacaktır, lakin boyutu biraz geniş olmuş olacak. Eğer varsa dediğim gibi bu şekilde ince bir oklava kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sardıktan sonra uç kısmı alta gelecek şekilde sarıp bu şekilde elimizle büzgü yapalım. Üzerinden bir kez geçelim ki daha sonrasında büzgüsü bozulmasın. Ardından oklavanın içerisinden çıkartıp ben ikiye keserek tepsime yerleştirdim. Kesmeden veya çok daha küçük keserek de yerleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir tanesini hazırladım. Geriye kalanlarını da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Tek tek açma işlemlerini çok detaylı bir şekilde gösterip sizleri izlerken sıkmak istemedim. Sadece bir tanesini gösterip çok da kısa da kesmek istemedim açıkçası. Bu şekilde işleme devam ediyorum. Bu arada ceviz kullanmak istemeyenler fıstık veya fındık da kullanabilirler. Bu arada kanalımda birbirinden farklı, lezzetli ve güzel baklava tariflerim mevcut. Eğer bu tarif size göre değilse, daha farklı tarifler arıyorsanız kanalımı ziyaret ederek o tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Eğer o tariflerimden herhangi birisini denediyseniz de yorum yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Veya eğer tarifimi beğendiyseniz yoruma sevdiğiniz herhangi bir emoji bırakarak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Ve eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tamamını açıp tepsimin içerisine güzelce yerleştirdim. Ardından üzerini yağlama işlemine geçiyorum. Bunun için toplamda 150 gram kadar tereyağının önce köpüklerini aldım. Ardından ayranını çıkardım. Daha önceki videolarımda mevcut, yani sade yağ nasıl yaptığımı orada göstermiştim. Çok detaya girip videoyu uzatmamak için burada göstermedim. Dilerseniz diğer videolarımı da görüntüleyerek oradan öğrenebilirsiniz. Yine de sade yağımı erittikten sonra üzerine biraz sıvı yağ ekledim. Yarım çay bardağı kadar. Ardından güzelce karıştırıp baklavamın her tarafına gelecek şekilde güzelce yağlıyorum. Ve baklavamız artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Ne kadar uzun süre kısık ateşte pişerse o kadar güzel olur, çıtır çıtır olur ve de lezzetli olur. Aklınızda bulunsun, hızlı pişen baklava asla baklava olmuyor. İçerisi mutlaka hamurlaşma olabiliyor. O yüzden kısık ateşte uzun süre pişiriniz. Bu şekilde yaptığınızda her tarafı da eşit pişmiş olacak. Bu arada çok sorulduğu için söylemek istiyorum. Ben fanlı fırında pişiriyorum. Fansız da tercih edilebilir. Tamamen size kalmış.
Ve fırından çıkardıktan sonra kaynar haliyle üzerine soğuk şerbetini gezdirelim. Şerbetimizin son kıvamı da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Kesinlikle çok daha yumuşak kıvamlı bir şerbet olmaması lazım. Ne kadar koyu kıvamlı güzel bir şerbet hazırlarsanız baklavanız da bir o kadar güzel ve uzun ömürlü olur. Eğer daha sıvı, yani su gibi bir şerbet olursa baklavanızın üzerine döktüğünüz anda baklavanız hamurlaşma yapabilir, yani hamur olabilir. O yüzden mutlaka şerbetin kıvamına dikkat edin. Pişirme süresine, yani baklavanızın uzun uzun pişmesi de çok önemli. Bu verdiğim püf noktaların tamamına dikkat ederseniz uzun süre çıtırlığını koruyan, çok lezzetli, kolay bayatlamayan nefis bir baklava yapmış olursunuz. Ortalama 2-3 saat kadar dinlendirip tamamen soğuttuktan sonra baklavamız artık servise hazırdır. Ben sadece yarım saat kadar dinlendirebildim. Ardından hemen servis edip sizlere gösteriyorum. Eğer tarifimi faydalı bulduysanız, sizlerin işine yaradıysa videomu beğenmeden geçmeyin lütfen. Beğeni bırakıp yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için ise eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Bu arada sesim için de kusura bakmayın lütfen. Gerçekten zor seslendirdiğim videolardan bir tanesi oldu. Birazcık rahatsızım. O yüzden bu şekilde seslendirme yapmak zorunda kaldım. Biraz ara vermiştim aslında ama yine de sesim düzelmediği için bu şekilde devam ettim. Yepyeni video tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.